Pardon, görmemişim sizi. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ramazan'ın son günlerine geldik ama ben sizinle birlikte acaba Delft'ta öğrenci olarak ya da Amsterdam'da korona ile birlikte Ramazan nasıl geçiyor sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. İyi seyirler. Yalnızca Allahu Teala kurtarır. Emir suresinde de Yüce Rabbimiz şu şekilde beyan buyurmaktadır. Darda kalanların kendisine yalvardıkları zaman duasını kabul eden ve onları sıkıntıdan kurtaran Her şeyi, genç olman, ondan sonra hakkını vermen, sevgili, güzel yerine kullanman, her şey yani. Estağfurullah. Ve pozitif şeyler de. Allah'ım muvaffak etsin. Amin. Dua Allah'a el açmak demektir. Hoş geldiniz efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. La ilahe illallah. كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوحيد Allah kabul etsin efendim. 1 euro kampanyamız devam etmektedir. Nasılsın abi? İyi kardeşim sen nasılsın? Buraya ne basıyor yani? Ne yapıyorsun? Buraya ne basıyor? Aynen. Gelmiyor. Bak gene daha oraya basıyor. 1 euro kampanyamız devam etmektedir. Allah kabul etsin. 1 euro kampanyamız Alalım, devam alabilirsin. ediyor. Ya illa bir lira vereceğim diye bir şey yok. 5 lira da vereyim, 10 lira da vereyim, 100 lira da vereyim. Aynen, onu Minimum 1 lira. Sen de geziyorsun. Sen 1 lira değil, millet 1 lira arıyor. Sen de geziyorsun burada ya. Evet, arıyoruz bulamıyoruz. Allah, 2 lira de, 5 lira de. Ramazan bayramı nasıl olacak? Tokalaşma yok mu? Box. Böyle Ronç'la box mu yapacağız? Vallahi bu herhalde ronçu da olmaz ya. Evet, 1 euro kampanyasını ben üstlendim arkadaşlar. Hayra vesile olan hayra işlemiş gibidir. Abi ya, bakın arkadaşlar. Bu tipi geçen sene vermiştim. Uzun zamanın takip edenler paçayı yırttı diyebilirim. Çünkü geçen sene dediğim gibi bir anda 10, 20, 30 euro, 30 lira vermektense her gün 1 lira verin. Mutlaka Allah'ın izniyle Kadir Gecesi'nde denk gelecektir ve 84 yıl hayır vermiş gibi sevap alacaksınız. Yani bundan iyi life hack bulamazsınız dünyada arkadaşlar. 1 euro kampanyasını ben üstlendim. Buradaki herkesten, yani her teravih sonrası ben 1 euroları topluyorum. Ve bu şekilde hayırları kapıyoruz arkadaşlar. Uyanık olacaksın bu hayatta. Diyeceksin ki abi ben toplayayım, abi ben hayra vesile olayım. Ki amel defterine yazılsın abi. Yoksa sevaplar, o kadar günah işliyorum yani. Biraz sevapla günahı karşılaştırınca sevap yüksek çıkması lazım. Söyle Gülüm. Hangisinden? Al Gülüm. Ahmet abi buraya bırakıyorum. Ha pardon, sayım yapmak lazım değil mi? Allah bereket versin. 12, 13, 14. Dolduracaktım Ahmet abi, ne yaptın ya? Allah hayırlısını versin. Ama bizim bayramımızda biz sadece para vermeyi öğrenmişiz ve çocuklarla aslında hediyeleşmeyi bırakmışız. Dolayısıyla ben çocukken ben ayakkabı koyardım. Sinterklaas gelirdi, sözde Sinterklaas bize hediye koyardı. Şimdi biz de bunu niye biz Ramazan bayramında, Kurban bayramında yapamıyoruz? Bu kadar artist bir baba görmedim hayatımda. Oh my Allah, bir saniye. Evet, teravih sonrası Family Batman ile sohbete hoş geldiniz efendim. Ramazan'da ne öğrendin? Zamanı daha iyi değerlendirmeyi. Öyle mi?
Niye? Nasıl bundan farkına vardın, idrakına vardın? Çünkü hayat çok kısa. Hayat kısa olduğu için zaman çok değerli. Aynen. Zaman içerisinde ne yaparsan yap, o senin yapmış olduğun amelleri bir tarafa götüreceksin. Bu dünyada bırakmayacaksın. Kesinlikle. Seninle birlikte gideceği için bütün zamanın çok değerli. Saniyen bile çok değerli. Aynen. Ve zaman kısıtlı olduğu için el alem ne deri boş vermek lazım. Tabii el alem ne der önemli değil. Ama insanlar içerisinde bazı kurallara da uymak zorundasın. Yani etik kuralları Şimdi, var ama yani. el alem ne der diye hayatımızı şey yapacaksa. Tabii el alem ne der diye yapmayacaksın. Ama işte çok işimiz var. ortamdaki bazı şeylere de uymak zorundasın. Yani toplumun içerisinde nasıl hareket yapman gerekirse, gerekiyorsa o şekilde hareket etmelisin. Tabii ki de oturup kalkmasını bileceksin. Negatif veya pozitif enerjileri pozitif insanlarla sarılın, negatif insanlarla sarılmayın yani. Burada bir size tüyo vermiş olayım. Yani mesela pozitif insanlar benimle birlikte sarılabilirsiniz. Şöyle diyeceğim. 20 yaşındaki kendine ne söylemek isterdin buradan? 20 yaşında kendime ne söylemek isterdim? Kırmızıdan geçmeyin Abdullah Bey. Evet, geçmiyoruz zaten. Şimdi 20 yaşında, eğer ben 20 yaşında olsaydım şimdi okulumu çok iyi okurdum. Derslerime çok iyi çalışırdım. İnsanlarla diyaloğumu kesinlikle kesmezdim. Dilimi çok iyi öğrenir ve insanlar nasıl bir yararımı yani ileride, çünkü erfaring diyoruz ya, yani bu tecrübeyi kazandıktan sonra insanlara daha çok nasıl yararım olabilir diye insana hizmeti en ön seviyeye alırdım. Çünkü niye diyeceksin? İnsana hizmet Allah'a hizmettir. Ondan dolayı gençlere tavsiyem her zaman, yani toplum içerisinde bulunun, sosyal faaliyetler gösteren camiler, gençlik teşkilatları, bunların içerisinde mutlaka bulunun. İnsanların içerisinde gönüllü işler yapın. Gönüllü, yani Evet, çok kapı açacaktır. yani bu size Allah-u Teala çok kapı açacaktır. Bir de çok size verecek. Ve Allah rızası için. He. Çünkü Allah rızası için yapıyorsun. Size tecrübeler kazandıracak. İnsanları tanıtacak. Ondan sonra insan çeşitlerini göreceksiniz. Oradan sonra toplumun içerisinde ne tür zorluklar var, bunları göreceksiniz. İnsanı tanıyacaksınız. İnsanlığı tanıyacaksınız. Toplumu tanıyacaksınız. Çok şey göreceksiniz ve kendinize çok şey katacaksınız. Gönüllü insanlar içerisinde gönüllü işler yaptığınızda. Hem yaptığınız işte de ileriye yönelik çok geniş açıdan bakmış olacaksınız. Peki beni 3 kelimeyle anlatacak olursan ne söylerdin? Seni 3 kelimeyle anlatmıyorum. Çünkü şimdilik anlatmama gerek yok. Aa. O zaman ben sana 3 kelimeyle anlatıyorum. Siz Abdullah Bey sadık, ağırbaşlı, kesinlikle ağırbaşlı. Oh my Allah. Ağır. Ağırbaşlı, ağır hangisi? Düşüner. Düşünür mü? Düşünür. Sen de beni şimdi 3 kelimeyle anlat. Ben sana anlatmayayım. Daha senin tecrübeye ihtiyacın var. Baba ne alaka ya? Şu anki Ahmet Emin'le 3 kelimeyle anlat işte. Oh my Allah. Daha çok ihtiyacın Ben var. 4.'ye ekliyorum inat. İnatlık da ihtiyaç var. Kesinlikle. Kayseri inadı mı bu? İnat olmasa insan yaptığı işte nasıl, yani o işi yapacağım diye kendini Hırs o. O başka bir şey. Hayır, inat, burada da inatlık var. Tabii ki de. Yani Ama o işi yapacağım, illa yapacağım diye, bu işte hırs değil o. O işe yönelik kendini bağlamak demek yani. İnat onun üzerinde de inat var. İyi geçirmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Yeni bir günden herkese selamlar. Şu an Cafer-i Sadık açacağız. Gece bana özel dua etmeyi unutmayın.
Çalış oğlum çalış. Ein Herz und alle Schilder zeigen abwärts. Moeten we limonade halen, hè, bij de kantoor? Intertoys, ja? Ja. Intertoys en boven Fatma. Huis. Je kan gooien vanuit het raam. Sag, brauchst einen Hammer für die harte Nuss? Brauchst mal einen Klapp statt einen Kuss? Ich bin da, ich bin da, ich bin gegen für dich da. Ich bin da, ich bin da, ich bin gegen für dich da. Wer du Merhabalar efendim. Yeni bir günden herkese merhabalar. Bugünkü planımdan kısaca bahsedeyim. İlk olarak bir görüşmemiz var. Hemen giriyoruz. Ardından maket yapacağız. Oh my Allah, çok heyecanlıyım. Maket yapmayı çok özledim. Evet, merhabalar. İyiyim, çok teşekkürler. Galiba mailimi aldınız mı bilmiyorum gecikme konusunda. Görmüş müydünüz? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Fakültedeyim şu an. Nee, ik ben op de faculteit in Delft. Bouwkunde faculteit. Fakültedeyim. Tabii ben Ahmet Emin, 21 yaşındayım. Amsterdam'da doğdum, büyüdüm. 18 yaşında ya da 17 yaşında Stedelijk Müzesi'nde başladım. Akran eğitimcisi olarak, yani gençleri genç olarak sanatı anlatmayı, turlar vermeye başladım. Ardından Education Department'ta çalışmaya başladım. Şu an hali hazırda proje asistanı olarak görev almaktayım. Onun yanı sıra pandemi öncesi ve umarım pandemi sonrası Türkçe, Hollandaca ve İngilizce olmak üzere turlar vermekteyim. Çok enerji alıyordum o turlarda. Maalesef müzemiz şu an kapalı olduğu için devam edemiyor turlar. Onun dışında mimarlık öğrencisiyim. 2. sınıf TÜ Delft mimarlık öğrencisiyim. Şu an müze ve mimarlık dışında yine farklı projelerle meşgulüm. Birincisi mimarlıkla ilgili kendi tiny house'umu yapıyorum şu an. Çok heyecanlıyım o konuda. Ve Amsterdam'dan Delft'e taşınmayı planlıyordum. Ve dedim ki abi ben mimarlık öğrencisiyim. Yani kendi evimi tasarlamayacaksam kimin evini tasarlayacağım? Ve aynen özellikle korona vesilesiyle aslında doğayla iç içe olmayı. O yüzden arka planın şu an muhteşem kuşların sesini de duyuyorum. Yani bir de evde çalışmaya alıştık. Daha çok evlerde çalışıyoruz. O yüzden dedim ki Tiny House'da Hollanda'nın tipik ormanında değil de, orman yok pek ama düz alanda doğanın içinde evimi yapacağım Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım o konu için. Onun dışında çok yakında Mayıs sonu Haziran başı bir Avrupa turuna çıkıyorum. Bu tura Hollanda, Belçika, Almanya, Danimarka, İsveç, İsviçre, Finlandiya, yani birçok ülke dahil, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa, büyük bir tur planlıyorum. Peki o zaman tanıştığımıza çok memnun oldum. Aynen ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Bye bye. Oké, even kijken. Da, wer du anfangs gewettet hast und trotzdem nicht gewünscht und das Glück auch nicht im Internet wünscht. Ich bin da, wenn du mich brauchst, ich bin da, wenn du mich suchst, ich bin da, ich bin King für dich da.
ist alles voll und zurück kommt das Halbs. Verschickst dein Herz, aber wer will schon ein Kaltes? Machst da und dort und hier und alles dafür. Kısaca bugünkü planımdan bahsedeyim. Bugün ilk önce maketi yapacağız. Ardından arkadaşımla buluşacağız. Yeni bir dersle uğraşıyorum. Bu derste müze veya sanat galerilerine gittiğinde acaba görme engelli insanların nasıl sergiye dahil olabilmeleri adına inclusivity İngilizcesi. Bunun için bir ürün üretiyoruz. Çok heyecanlıyım onun için. Selamünaleyküm. Allah bismillah. Allah. Oh. Evet. Hoş geldiniz tekrardan Amsterdam'a. Burası özel yerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Burası, bu bölge bizim eve aşağı yukarı 500 metre. Kafamı dinlemek istediğim zaman, kendime gelmek istediğim zaman ya da ailemizle güzel vakit geçirmek istediğimiz zaman buraya yer sofrası seriyoruz. Tipik Hollanda manzarasıyla, değirmenle birlikte günün keyfini çıkarıyoruz ve kuşların sesini de duyabiliyorsunuz doğanın içerisinde. Aslında yaşadığım yerden şöyle memnunum, Amsterdam içi ama bir o kadar da şehir dışı. Yani Amsterdam'ın göbeğine, merkeze 20-25 dakika bisiklet sürerek ulaşabiliyorum. Ama aynı zamanda orman, yeşillik, yeşilliğin de tam ortasındayım diyebilirim. Çok memnun edici bir şey. Evet, Ramazan videosunun sonuna geldik. Ben bu Ramazan'ı nasıl geçirdim, bir günümü, 2 günümü sizlerle paylaşmak istedim. Tabi bu Ramazan biraz buruk geçti. Neden? Çok fazla birlikte ailemizle geçiremedik. Çok fazla arkadaşlarla buluşamadık. Ama yine de sanki öyle şeyler oluyor ki hayatta. Ondan da kısa bahsetmek istedim. Ben şunu fark ettim. Gerçekten kalbinizden geçen duayı Rabbim görüyor ve duyuyor. İngilizce'de Law of Attraction dediğimiz olay aslında gönülden geçen, yani sizin istediğiniz zaman yaptığınız şeyleri ya da evrene saldığınız bu mesaj gün geliyor size altın tepsiyle sunuluyor. Ben buna gerçekten inanıyorum.
ve kendi değerlerinden vazgeçmeyerek ve gerçekten yaptığın işi severek yaparak Allah'ın izniyle çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Şöyle ki gerçekten bazen düşünüyorum ki bazı olaylar öyle gelişiyor ki diyorum ki aman yarabbi, o an mesela o olay gerçekleşirken abi neden bu başıma geliyor ya da neden bunu yapmam gerekiyor ya da bu insanla neden tanışıyorum diye kendimi sorgularken gün geliyor o kişiyle o an buluşmam mecburiymiş gibi. Yani o insanla tanışmasaydım bu kapı açılmayacaktı ya da orada o anda bulunmasaydım, o vakitte, o saniyede, o salisede bulunmasaydım belki X kişiyle tanışmayacaktım bilinci bile insana gerçekten Allah'ın varlığını bence ortaya sürüyor. Bu Ramazan o konuda çok düşündüm. Acaba gerçekten Allah'ın sevgili kuluymuşum. Gerçekten sanki o herkes öyledir. Yani biçilmiş kaftan gibi o hayatımı yaşıyorum. Bunu istiyorum, karşıma Rabbim bunu veriyor. Ya da bunu istiyorum, azmederek çalışıyorum, hırs yapıyorum ve Allah'ın izniyle o gerçekleşiyor. Her şey sizinle başlar, bunu söyleyeyim. Her şey inanmakla, özellikle kendinize inanarak. Kimse sizin için, kimse benim için çalışmayacak. Kimse benim için okul derslerimi çalışmayacak. Kimse benim için kendimi geliştirmeyecek. Ben kendimi geliştirmez isem eğer ilgilendiğim konularda kimse benim için, hiç kusura bakmayın, geliştirmeyecek. Ve her zaman etrafınızda sizi küçük düşüren, yaptığınız işle sizi yadırgayan insanlar olacaktır. Ama unutmayın, siz olun, sevdiğiniz işi yapın ve Allah'ın izniyle gerçekten kapılar açılacaktır. O kadar yani işinizi, hobinizi işinize çevirmeye bakın. Onu diyeyim yani. O kadar sevin ki yaptığınız işi iş olarak görmeyin bile. Sanki hobiymiş gibi gerçekleşsin. Kuşların da sesi geliyor. Galiba beni destekliyorlar bu konuda. Teşekkür ederim değerli cemaat. Ve şunu da öğrendim. Lise bitiyor. Liseden üniversite sınavı derken işe başlayacağız. Şuna karar verdim. Abi ben üniversite hayatımın tadını çıkaracağım. Yani tabii gecelere kadar hala çalışıyorum da şöyle ki 3 sene yerine 4 senede bitsin ama bir sosyal hayatım olsun. Ya da 3 sene yerine 4 senede bitireyim ama bir takım çok güzel projelerle birlikte olayım. Yani 4 sene bittikten sonra, 3 sene 4 sene bittikten sonra sizin üniversiteniz, sizin o salonda oturduğunuz kişilerle farkınız ne? O tek diploma sizi bir yere getirmeyecek. Size bunu söyleyeyim yani. Acaba size özel kılan şey ne? Siz kendinizi hangi konuda daha geliştirmiş olabilirsiniz? Yani zaten hayatın boyunca çalışacaksın. Sanki üniversite bittikten sonra, iş hayatına başladıktan sonra çok mu mutlu olacaksın? Ben kendi kendime soruyorum. Yani hayatın şu an tadını çıkarmak istiyorum. Ben hep ileriye dönük, evlendikten sonra gezersin, evlendikten sonra şunu yaparsın ya da emeklilikten sonra gezersin. Hayır, ben şu an gezmek istiyorum. Hayır, ben şu an dünyayı keşfetmek istiyorum. Bir takım şeyleri beklemeye gerek yok. Hayatın tadını o anda çıkarmak lazım. Bunu da unutmayın. Bir zahmet. El alem nedir'i de biraz unutun yani. Umarım